Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google e-tablolarda ardışık olarak artan ya da azalan değerlerin hızla girilmesini sağlayan otomatik doldur işlevini inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Otomatik doldur işlevi bizim tekrar eden sayıları bir seri girmemizde kolaylık sağlayan olmazsa olmaz işlevlerden biri. Şahsım adına konuşacak olursam neredeyse oluşturduğum her tabloda kullandığım bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Peki bu özelliği nasıl kullanacağız? Öncelikle başlangıç sayımızı yazmamız gerekiyor. Mesela ben A1 hücresinden başlayacağım ve oraya 1 yazdım. Ardından ikinci değerimi girmem gerekiyor. Tek başına bir değerle kullanmamız bu özelliği mümkün değil. Peşinden gelecek sayıyı yazıyorum ve gerisini otomatik olarak gireceğiz. Bunu yaparken değerlerimi seçtim, işaretledim. Dikkat edin, şurada bir mavi karemiz var. İmleci onun üzerine getirdiğimde imleç bir artıya dönüşüyor. Bu olduktan sonra tıklayıp aşağı doğru çektiğimde mesela ben o 20 tane değer elde etmek istiyorum. 20'ye kadar çektim, bıraktım. Birden 20'ye kadar değerleri benim için saymış oldu. Bu özelliği illa birer arttırmak için kullanmak zorunda değiliz. Aradaki farkı kendimiz belirleyebiliyoruz. Mesela ben çift sayıları yazmak istiyorsam birinci hücreme 0, ikinciye 2 yazdıktan sonra yine aynı işlemleri tekrar ettiğimde bu sefer çift sayılar almış olacağım. Ya da benzer şekilde 1 yazdım. Üçer artsın istiyorum. 4 yazdıktan sonra aşağı çektiğimde bu sefer üçer üçer artan sayıları elde etmiş oluyorum. Yani aradaki artış miktarını, ritmini siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bunun dışında illa arttırmak zorunda değiliz. Azalırken de kullanabiliriz. Mesela ben ilkine 100 yazdım. İkinciye 98 yazdım. İkişer ikişer azalan değerleri almak istiyorum. Çektiğim yere kadar benim istediğim işlemi gerçekleştirmiş oldu. Peki ikinci değeri yazmazsak ne olur? O biraz değişik. Mesela ben sadece bir yazdım, bıraktım burada. Aşağı doğru çektiğimde o değerin bir kopyasını oluşturuyor bana. Yazılarda da aynı mantıkla çalışıyor. Mesela ben buraya bir Hakan yazayım. Aşağı doğru çektiğimde Hakan dolu bir metin elde etmiş oluyorum. Çünkü metini nasıl arttıracağını programın bilmesi mümkün değil. Yeni bir sayfa açalım, temiz devam edelim. Bu özellik tarihlerle de çalışıyor. Mesela ben buraya Ocak yazdıktan sonra ikinci ayı yazmak zorunda değilim. Burada biraz iş değişiyor. Aşağı doğru çekersem mesela 12'ye kadar çekeyim. 12 ayı da benim için yazmış oldu. Ocağın yanına Şubat'ı atlayalım. Mart yazalım hemen ikinci satırımıza. Aşağı doğru çektiğimde bir ay arttırarak gidiyor. Aralığa denk geldikten sonra tekrar başa sarıyor. Çünkü bunun bir döngü olduğunu, 12 aydan oluşan bir döngü olduğunu program biliyor ve ona göre hareket ediyor. Benzer şekilde tarihlerle de çalışabiliyoruz. Mesela bugün 12 Eylül 12 09 2020 yazdığımda bugünün tarihi olduğunu algılıyor. Zaten e-tabloların olayı biraz da burada. Siz yazı yazdığınızda düz bir yazı yazsanız bile onun ne olduğunu, tarih mi yoksa yazı mı olduğunu algılamaya çalışıyor. Şu an benim yazdığımı bir tarih olduğunu algıladı. Aşağı doğru çektiğimde birer birer günleri arttırmış olacak. Mesela haftalık bir plan mı yapmak istiyorsunuz? Yine ben buraya geldim. 12.09.2020 yazdım. Bir hafta sonra ayın 19'u olacak. 09.2020 yazdım. Haftalık olarak artan bir çizelge mi yapmak istiyorum? Geldim aşağı doğru çektim. Bir sonraki aya geçişte bile günleri şaşırmadan takvime uygun şekilde arttırma işlemini benim için yapabiliyor. Ciddi anlamda kolaylık sağlayan, yoklama listelerinde, çizelgelerde bize rahatlık sağlayan bir özellik. Bunun dışında yazılarla sayıları birbirine karıştırabiliyoruz. Mesela ben tablolarımda, örneklerde kullanırım. Öğrenci bir yazdım. Geldim yine özelliğimi kullanmak için aşağı doğru çekiyorum. Burada ikinciyi yazmanıza gerek yok. Arttırmayı gerçekleştirdi. Benzer şekilde bir öğrenci yazayım. Yine aşağı doğru çektiğimde arttırmayı yapmış oluyor. Kombinasyonları yapmamıza da izin veriyor. Mesela sadece kelimeleri arttırmıyor, çoğaltıyordu değil mi? Hafta yazdım, bir yazdım, bir kelime daha yazalım.
tetkit diyelim. Doktor çizelgesi gibi bir şey olsun. Bir yazalım. Bakın dördünü birden seçtim. Aşağı doğru çektiğimde 4'te 1 tekrar ediyor. Hafta yazdı, 1 yazdı, tetkit 1. Haftayı tekrar etti. 1'i arttırdı, 2 yaptı. Tetkiti tekrar yazdı ve tetkitten sonra gelen 1'i arttırarak ritmi devam ettirdi. Burada tetkitin sayı ritmini değiştirelim, bir de 2 yapalım. Bakalım ne yapacak orada da. Bakın hafta yine 1, 2, 3 şeklinde giderken tetkiti bu sefer 2, 3, 4 şekline getirdi. Yani böyle kombinasyonları, karmaşık şeyleri yapmamız da mümkün. Pek çok farklı özelliği de var. Ben yine ilk sayfama döneyim. Formüllerde de kullanabiliyoruz. Formül videosunda ben daha detaylı birkaç özelliğini daha göstereceğim size. Ama şimdi görmeniz açısından bir tane yapalım. Eşittir diyeyim şuradan. Mesela burayla şunun toplamını yapmak istiyorum. Bakın D1 artı E1 şeklinde bir formülüm var. Alt satır için olduğunda D2 ile E2 olması gerekiyor değil mi? Tek tek yazmak zorunda değilim. Geldim ilk formülümden sonra çektiğimde bütün işlemleri benim için yapıyor. Birer arttırarak gidiyor. Bu arttırma işlemini illa yukarıdan aşağı yapmak zorunda değiliz. İstersek sağdan sola da gidebiliriz. Bu sefer ne yapıyor? Yukarıdan aşağı giderken neler değişiyor? Bizim satırlarımız değişiyor. Yani D sabit kalırken D2, D3 şeklinde arttırmak gerekiyor. Ama soldan sağa giderken harfler değiştirdiği için bu sefer sayımız sabit kalıp harfi değiştiriyor. Mesela D1'i D2 şekline getirebiliyor. Örnek olması açısından ben H1 sütuna bir formül daha yazayım. Bu sefer yine eşittir dedim. A1 ile B1'i toplayan bir formülüm olsun. Aşağı çekseydim ne olacaktı? A2 artı B2 şeklinde getirecekti. Hatta ikisini bir yapalım. Şöyle. Çok gitmeyelim. A2 B2 A3 B3 şeklinde getirdi. Bu sefer soldan sağa çektiğimde işler değişiyor biraz. B1 C1 C1 D1 şeklinde. Her seferinde harfleri birer arttırıyor. Ve benim iki tane harfim olduğu için ikisini de ritmik olarak bir arttırmış oluyorum. Formüllerde de işleyiş bu şekilde. Yani illa aşağı çekmek zorunda değiliz. Soldan sağa, yukarıdan aşağı istediğimiz şekilde bu özelliği kullanabiliyoruz. Baştan da söylediğim gibi e-tablolarda benim en sık kullandığım özellik bu. Siz de alıştıktan sonra tekrar elle girmeye döneceğinizi sanmıyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Yorumlara ben düzenli olarak bakmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.